Tam 20 yıl önceydi. 12 yaşında bir kız çocuğu vahşice öldürülmüş. Polis kılı 40 yarmış, her şüpheyi araştırmış ama katilin izine ulaşılamamıştı. 11 yaşındaki Hande Çinkitaş İstanbul Kadıköy'deki evinde 25 yıl önce acımasızca hayattan koparılmıştı. Ve 25 yıl sonra aydınlanan cinayet dosyası. İstanbul Kadıköy'de evinde öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın katili öz babası çıktı. Hande Çinkitaş annesini arar. Sıradan bir konuşma olması beklenir. Ama Hande'nin sesi çok farklıdır. Annesine bir şeyler söyler. Gelince sana çok önemli şeyler söyleyeceğim. Bazı anlatımlara göre Hande bu konuşmada yalnızca annesine değil yakınlarına da sesleniyordu. Gelin size anlatacağım çok şey var diye aktarılır. Bu ifade mahkemece kesinleşmiş bir açıklama değil ama Hande'nin ölümünden önce bir şeyler anlatmak istediğini gösteren en dikkat çekici anlatımlardan biridir. Bazı aile anlatımlarında bu konuşmanın devamı da aktarılır. Hande, babamı buradan kurtarmamız lazım demiştir. Peki Hande ne görmüştü? Neyi fark etmişti? Neden babasını kurtarmak istemişti? Bu soruların cevabını kimse alamadı. Çünkü o konuşmadan 3 gün sonra 4 Ocak 2001'de Hande babasının evinde kendi odasında ölü bulundu. Burası İstanbul Kadıköy, İçerenköy'de bir apartman dairesiydi. Dışarıdan bakınca sıradan bir aile evi. Ama o gün o daire yıllarca konuşulacak bir cinayet dosyasına dönüştü. İçeride kan izleri, dağılmış eşyalar, bir çekiç, bıçaklar, makas vardı. Hande'nin avuçlarında ise kendi saçından kesilip yerleştirilmiş saç telleri bulundu. Cinayet bıçağına parmak izi yoktu. Evin anahtarları ortalıkta yoktu. Kapıda zorlama izi yoktu. O bıçak tam 19 yıl sessiz kaldı. Ta ki 2020'ye kadar. Bu videoda 3 kritik noktayı ele alacağız. Olay yerindeki sahneleme izlerini, tanık ifadelerindeki çelişkileri ve dosyanın seyrini değiştiren o DNA raporunu. Hanımlar beyler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Boran Karadeniz. Bugün sizlere Hande Çinkitaş dosyasını anlatıyorum. Kendi evinde, kendi odasında öldürülen bir çocuğun dosyasını, tam 25 yıl süren adalet mücadelesini ve Yargıtay'ın onadığı kararla kapanan o cinayet dosyasını. Peki Hande neden kendi isteğiyle gittiği o evde kalmak istememişti? Şimdi ona geliyoruz. Annesinin anlatımına göre Hande Çinkitaş 23 Nisan 1989'da İstanbul'da Zeynep Kamil Hastanesi'nde dünyaya geldi. Kamuoyunda bu dosya çoğu zaman 12 yaşındaki Hande diye anıldı. Ama doğum tarihine baktığımızda Hande 12 yaşına basmasına birkaç ay kalan bir çocuktu. Annesi Handan Yılmazer'in anlatımına göre Hande doğduğu günü çok severdi. Çünkü 23 Nisan sadece onun doğum günü değildi. Aynı zamanda çocuk bayramıydı. Hande bunu çocukça bir sevinçle sahiplenirdi. Sanki o gün bütün dünya onu kutluyormuş gibi hissederdi. Annesinin anlattığına göre Hande sadece neşeli bir çocuk değildi. Aynı zamanda çok merhametliydi. Yolda yaşlı birini görse yardım etmek isterdi. Hayvanlara karşı ayrı bir sevgisi vardı. Harçlığından arttırıp sokaktaki hayvanlara yiyecek aldığı anlatılır. Sevgi göstermeyi de severdi. Sarılmayı, öpmeyi, annesine sokulmayı, kısacası Hande girdiği yerde iz bırakan çocuklardandı. Annesi ve babası Nezih Çinkitaş'ın evliliği zamanla bozuldu. Boşanmanın ardından velayet annede kaldı. Hande annesiyle yaşıyordu. Ama içinde babasına karşı büyük bir özlem vardı. Hele ki babası olay dönemindeki adıyla Şehnaz Çinkitaş'la yeniden evlenip bir çocuk sahibi olunca Hande o eve, o kardeşe daha da bağlandı. Şehnaz Çinkitaş sonraki süreçte Şehnaz Özcan adıyla anılacaktır. Ve bir gün annesine gidip şöyle dedi. Bir süre babamın yanında kalmak istiyorum. Henüz 11'inde bir kız çocuğu kendi isteğiyle babasının yeni kurduğu aileye katılmak istiyor. Annesi bu isteği doğal karşıladı. Anne babasının evine yerleşti. Ama işler umduğu gibi yürümedi. Kısa süre sonra annesine tedirgin olduğunu belli eden cümleler kurmaya başladı. Açık açık bir şeyler söylemiyordu ama huzursuz olduğu her halinden anlaşılıyordu. Peki o evde ne oluyordu? Dosyaya yansıyan en çarpıcı ifadelerden biri apartman görevlisinin eşi Neriman Ağa'ya ait. Olay sabahı Hande kapıyı çalıyor. Neriman Ağa soruyor. Kendi kapınızı neden çalmıyorsun? Hande'nin cevabı şu. Cici annem kızıyor. Bu cümle kısacık ama Hande'nin o evdeki durumunu anlamak için yeterli. Bir çocuk düşünün. Kendi yaşadığı evin ziline basmaya korkuyor. Çünkü zil sesi
bebeği uyandırırsa üvey annesinin kızacağını biliyor. Annesinin anlatımına göre bu huzursuzluk sadece kapı ziliyle sınırlı değildi. Hande hafta sonları annesinin yanına geldiğinde bazen kirli okul kıyafetlerini de getiriyordu. Annesi evde makine yok mu diye sorduğunda Hande fazla uzatmaz, sen yıkar mısın anne derdi. Bunlar tek başına büyük cümleler gibi görünmeyebilir. Ama bir çocuğun kendi evinde ne kadar rahat hissetmediğini gösteren küçük, sessiz işaretlerdi. Hande annesine 2. dönem senin yanında olmak istiyorum dediğinde takvimler 2000'in sonlarıydı. Kendi isteğiyle gitmişti o eve ama kalmak istemiyordu artık. Ve sonra o telefon geldi. 1 Ocak 2001. Gelince sana çok önemli şeyler söyleyeceğim. Bu cümleyi aklınızda tutun. Çünkü bu telefondan sadece 3 gün sonra Hande ölü bulunacaktı. 4 Ocak 2001. Olay günü. Hande'nin öğleden sonra okula gitmesi gerekiyordu. Evde o sabah yaşananlarla ilgili 2 farklı anlatım var elimizde. Üvey anne Şehnaz Özcan diyor ki, sabah eşim Nezih ile kahvaltı yaptık. Hande sonra kahvaltı yapacaktı, o yüzden sofrayı toplamadım. Saat 08.50, 09.10 gibi küçük çocuğumla evden çıktım. Baba Nezih Çinkitaş ise sonraki ifadesinde diyor ki, o sabah evde kahvaltı yapmadık. Kahvaltı sofrası salonda ya da mutfakta kurulu değildi. Şimdi olay yeri fotoğraflarına bakalım. Masa toplanmış, örtü düzgün, kırıntı yok, tabak yok ve en önemlisi Hande'nin otopsi raporuna göre midesi boş. Yani Hande aslında açmış. Bir de ekmek meselesi var. Bazı anlatımlarda Hande'nin o sabah dışarı çıkıp ekmek aldığı ileri sürülüyor. Ama burada çok hassas bir ayrıntı var. Annesinin anlatımına göre Hande babasının evine gittikten sonra yaşadığı stres nedeniyle geceleri altını ıslatmaya başlamıştı. Ve tepdir amaçlı bezle uyuyordu. Annesi bu nedenle Hande'nin o sabah pijamayla ve hazırlıksız şekilde dışarı çıkıp ekmek almış olabileceği anlatımına kuşkuyla yaklaştığını söylüyor. Ama asıl mesele kahvaltı değil. Asıl mesele Hande'nin o gün evdeyken kapıyı kimin açtığıydı. Şehnaz Özcan'ın olay günü anlatımına bakalım. Diyor ki, o sabah evden çıktım. Küçük çocuğumu Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürdüm. Hastanede yoğunluk vardı. Muayene olamadık. Sonra da ameliyat olan kız kardeşime ziyarete gittik. Dosyaya yansıyan anlatımlara göre Şehnaz, o gün hastanede mahkumlarla ilgili bir yoğunluk yaşadığını, bu yüzden çocuğunu muayene ettiremediğini söylüyordu. Fakat hastane tarafında bu anlatımı destekleyen net bir kayıt ya da böyle bir durumu doğrulayan veri bulunamadı. Bu yüzden Şehnaz'ın o sabahki güzergahı dosyada baştan itibaren tartışmalı kaldı. Şimdi hukuki çerçeveyi netleştirelim. Şehnaz Özcan bu dosyada yargılandı. Yerel mahkeme beraat verdi. İstinaf da beraatı sürdürdü. Yargıtay da onayladı. Bu ayrımı hep gözeteceğiz. Saat akşamüstü 17.00 suları. Nezih Çinkitaş apartmana dönüyor. Hande'ye ulaşamamış. Okul çevresinde, apartman civarında aramış. Apartmana geliyor, üst kattaki komşuya çıkıp Hande'nin okul arkadaşını soruyor. Komşu çocukların daha dönmediğini söylüyor. Nezih aşağıya iniyor. Ve o an. Nezih'in anlatımına göre dairenin kapısı aralık. İçeri giriyor, Hande'nin odasına doğru yürüyor. Kızını yerde görüyor. İlk ifadesinde Hande'yi uyuyor sandığını söylüyor. Ama iddianame bu beyanı hayatın olağan akışına uygun bulmuyor. Çünkü olay yerindeki manzara bir uyku görüntüsü değil. Kan izleri var, dağınıklık var, çekiç var, bıçaklar var, makas var. Olaydan sonra Nezih'in Şehnaz'ı aradığı ve Hande için Hande'yi kesmişler dediği aktarılır. Bu ifade dosyayı takip edenlerin yıllarca aklında kaldı. Bir babanın kızını o halde bulduktan sonra kurduğu ilk cümlelerden biri olarak bu cümle çok dikkat çekici. Dışarıya çığlıklar yükseliyor, komşular toplanıyor, polisler çağrılıyor. Ama asıl soru şu, bu kapı gerçekten aralık mıydı? Yoksa o aralık kapı sonradan kurulan bir hikayenin ilk cümlesi miydi? Polis ekibi daireye giriyor, ilk teknik incelemede çıkan sonuç şu, kapıda zorlama izi yok, pencerede zorlama izi yok. Bu iki cümle dosyanın gidişatını tamamen değiştiriyor. Bir eve dışarıdan yabancı girse kapıda ya da pencerede bir zorlama, bir iz olur. Burada hiçbir şey yok. Ev adeta bir anahtarla sessizce açılmış gibi. Sadece daire kapısı değil, apartman girişi de önemliydi. Dosyaya yansıyan anlatımlara göre o gün binaya apartman sakinleri dışında yabancı birinin girdiğini gösteren net bir tanık beyanı yoktu.
Apartman görevlileri ve tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde dışarıdan gelen 2 yabancı kişinin bu olaya karıştığı ihtimali dosyada giderek zayıflıyordu. İhtimalleri sıralayalım. İçeriye giren kişi evin anahtarına sahipti. Ya da Hande kapıyı tanıdığı birine kendi isteyerek açtı. Ya da o kişi zaten evin içindeydi. Bu bulgular dışarıdan gelen rastgele bir saldırının ihtimalini daha en baştan çok zayıflatıyordu. Bunlara ek olarak komşular da herhangi bir boğuşma sesi duymadığını söylüyor. Ama içeride öyle bir ayrıntı vardı ki soruşturmanın bütün yönünü değiştirecekti. Şimdi olay yerini birlikte gezelim. Girişte devrilmiş bir ayakkabılık var. Halının üzerinde kırılmış bir bıçak sapı duruyor. Salon girişine yakın bir noktada üzerinde kan izi olan bir çekiç görülüyor. Mutfakta bıçaklar ve açık bir makas var. Koridorda kan izleri var. Odanın etrafında dağınık eşyalar, yere düşmüş nesneler, boş kutular var. Ve Hande'nin avuçlarında saç telleri, göğsünde saç telleri. Bu tabloya ilk bakan biri şöyle düşünebilir. Büyük bir boğuşma olmuş, Hande kendini korumuş, katilin saçını yolmuş. Ama adli tıp bambaşka bir şey söylüyor. O saç telleri kökleriyle kopmuş değil. O saçlar Hande'nin kendi saçları ve makasla kesilip avuçlarına yerleştirilmiş. Olay yerindeki kan izleri de kendi içinde soru işaretleri taşıyordu. Duvarlarda ve antre bölümünde el izine benzeyen kan izlerinden söz ediliyor. İlk bakışta bu Hande'nin odasından çıkıp koridora kadar mücadele ettiği izlenimini verebilirdi. Ama burada tuhaf olan şey şuydu. Zeminde ve halı üzerinde bu senaryoyu destekleyecek yoğunlukta kan izi beklenen şekilde görülmüyordu. Yani olay yeri bir mücadeleden çok mücadele varmış gibi gösterilmeye çalışılmış bir sahneye benziyordu. Bazı anlatımlarda Hande'nin kıyafetlerinin durumu olay yerinin özellikle karıştırılmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Ancak bu konuda kesinleşmiş ayrı bir saldırı bulgusu bulunmadığı için bu ayrıntı yalnızca sahneleme ihtimali içinde değerlendirilmelidir. Bu ne demek? Birisi cinayetten sonra olay yerini değiştirmiş. Kriminolojide buna sahneleme denir. Amaç soruşturmayı yanıltmak ama katilin atladığı bir şey vardı. İyi bir sahneleme detayda ölür. Peki bu sahneyi kim kurmuştu? Rakamlara bakalım. Hande'nin vücudunda 13 bıçak ve çekiç darbesi tespit ediliyor. Başına çekiçle vurulmuş, boyun bölgesinde kesici alet yarası var. Kollarında ve bileklerinde savunma yarası olabilecek izler var. Olay yerinde birden fazla alet bulunuyor. Bıçaklar, bir çekiç, bir makas, bu kadar çok aletin ortada olması her birinin gerçekten saldırıda kullandığı anlamına gelmiyordu. Aksine bu kalabalık görüntü soruşturmayı karıştırmak için kurulmuş bir sahne izlenimi veriyordu. Çünkü olay yerinde çok şey vardı. Ama bu çokluğun içinde net ve temiz bir hikaye yoktu. Şimdi gelelim önemli noktalardan birisine. Bu aletlerin hiçbirinde 2001'de yapılan incelemelerde Nezih Çinkitaş'a ait parmak izi tespit edilemiyor. İşte bu dosyanın yıllarca tıkanmasının en büyük sebebi. Delil çok ama delillerin hepsi sessiz. Bıçak var ama konuşmuyor. Fakat o bıçak saklanıyor. Adli emanette bekliyor. Ve 19 yıl sonra teknoloji onu konuşturacak. Ama oraya gelmeden önce dosyanın en tuhaf ayrıntılarından birine daha bakalım. Bu dosyada sadece ölüm şekli değil, ölüm saati de çok önemliydi. Çünkü ölümün ne zaman gerçekleştiği, olay yerinin ne kadar süreyle düzenlenmiş olabileceğini gösteriyordu. Dosyaya yansıyan değerlendirmelerde ölüm katılığı, ölüm morlukları ve bazı adli veriler üzerinden Hande'nin ölüm saati tartışıldı. Sabah saatlerinden önce, gece ile sabah erken saatler arasında ölmüş olabileceği konuşuldu. Bazı değerlendirmelerde bu aralık gece 2 ile sabah 7 arası olarak ele alındı. Eğer bu doğruysa bu sadece cinayetin zamanını değil, olay yerindeki kurgulamanın nasıl yapılmış olabileceğini de değiştiren çok kritik bir ayrıntıydı. Çünkü gece saatlerinde işlenen bir cinayet sabahın erken saatlerine kadar olay yerinde düzenleme yapmak için yeterli zaman olduğu anlamına geliyordu. Olay günü evin anahtarları ortada yok. Nezih Çinkitaş diyor ki ev ve araç anahtarlarını salondaki yemek masasının üzerine bırakmıştım. Ama olay yeri fotoğraflarında o masanın üzerinde anahtar görünmüyor. Video kayıtlarında da yok. İlk aramalarda da bulunamıyor. Anahtar meselesini daha da önemli yapan bir şey vardı. Anlatımlara göre bu sadece ev anahtarı değildi. Aynı anahtarlıkta araç ve iş yeri anahtarları da vardı. Yani Nezih Çinkitaş gerçekten o anahtarlığı evde unuttuysa
o gün arabasını nasıl kullandı? İş yerine nasıl gitti? Bu yüzden anahtar dosyada basit bir kayıp eşya değil. Bütün hikayenin mantığını zorlayan bir ayrıntıya dönüştü. Aradan 11 gün geçiyor. 15 Ocak 2001. Nezih Çinkitaş polis eşliğinde eve yeniden giriyor. Ve bu kez Hande'nin odasında baş kısmına yakın bir yerde camdan bir anahtarlığa takılı 4 anahtar bulunuyor. 4 tane anahtar. 11 gün sonra. Olay yerinin en kritik noktasında. Polis günlerce evi didik didik aradı. Anahtar yoktu. Sonra baba eve giriyor ve anahtarlar ortaya çıkıyor. Neredeydi bu anahtarlar? Neden ilk incelemelerde bulunamadı? Bu soruların cevabı yıllar sonra konuşacak bir tanığın hafızasında saklıydı. Yıllar sonra yeniden dinlenen tanık Yunus S.'nin ifadesi dosyada çok önemli bir yer tuttu. Yunus S. olay günü Hande ile aynı apartmanda oturan bir çocuktu. Anlattığı şey aynen şu. Okul çıkışı apartmana geldim. Girişte Nezih Çinkitaş ile karşılaştım. Elinde beyaz şeffaf bir bidon vardı. Kolonya bidonu gibi. Nezih yukarı çıktı. Ben asansöre yöneldim. Kısa süre sonra dairenin olduğu kattan anahtar sesi duydum. Şimdi iyi düşünün. Nezih kapı aralıktı diyor. Tanık anahtar sesi duydum diyor. Bu ikisi aynı anda doğru olamaz. Üstelik Nezih elinde bidon olmadığını söylüyor. Ama olay yeri fotoğraflarında salondaki koltuğun üzerinde tam da tanığın tarif ettiği gibi bir bidon görülüyor. Şimdi geldik HTS kayıtlarına. HTS kayıtları bir kişinin hangi saatlerde kimi aradığını ve telefonunun hangi baz istasyonundan sinyal aldığını gösterir. Tam olarak nerede olduğunu söylemez. Ama anlattığı güzergahın mümkün olup olmadığını kontrol etmek için çok değerlidir. Nezih Çinkitaş olay günü Kadıköy ve Acıbadem taraflarında olduğunu, çeşitli görüşmeler yaptığını, hatta Hande'yi aradığını söylüyor. Ama HTS ve baz kayıtları farklı bir tablo çiziyor. Nezih'in telefonu İçerenköy bölgesi dışına çıkmamış. Üstelik söylediği bazı aramalar kayıtlarda görünmüyor. Bazen bir cinayet dosyasında en büyük tanık insan değildir. Telefondur. Telefon konuşmaz ama sinyal verir. Ve bu dosyada sinyal Nezih'in hikayesini desteklemiyor. Muhtemelen şu anda tüm izleyicilerin aklından geçen soru aynı. Bütün bunlar varken dosya neden 19 yıl boyunca bekledi? Cevap aslında basit. Deliller yeterince konuşamadı. İlk incelemede bıçakta parmak izi yoktu. Saç telleri ilk bakışta katile ait gibi görünüp soruşturmayı dışarıya yönlendiriyor. Kapıdaki zorlama yokluğu şüphe uyandırsa da mahkumiyet için tek başına yetmiyor. Ama Hande'nin annesi Handan Yılmazer pes etmiyor. Televizyon programlarına çıkıyor. Başvuru üstüne başvuru yapıyor. Kamuoyunun dikkatini canlı tutuyor. Ve teknoloji değişiyor. 2020'de İstanbul Emniyeti faili meçhul dosyaları raftan indiriyor. Hande Çinkitaş dosyası da onlardan birisi. Bu sefer sonuç farklı olacak. Çünkü bu sefer bıçak konuşacak. 29 Eylül 2020. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor dosyanın kaderini değiştiriyor. Olayda kullanılan bıçağın kesici bölümünde Nezih Çinkitaş'a ait yoğun DNA profili tespit ediliyor. Bu raporu önemli yapan sadece DNA'nın bulunması değildi. Asıl önemli nokta DNA'nın bıçağın kesici bölümünde yoğun olarak tespit edilmesiydi. Üstelik 2001'de aynı bıçakta parmak izi bulunamamıştı. Yani bıçak yıllarca sessiz kalmıştı. Ama üzerinde kalan biyolojik iz teknolojinin gelişmesiyle yeniden değerlendirildiğinde dosyanın merkezine oturdu. Bir zamanlar konuşmayan delil yıllar sonra en yüksek sesle konuşan delile dönüştü. Bu raporun ardından Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Özcan Kasım 2020'de gözaltına alınıp tutuklandılar. Haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle iddianame düzenlendi. Dosya yeniden açıldığında dikkat çeken bir şey daha yaşandı. Yıllarca suskun kalan bu dosyada şüpheler yeniden aynı eve dönünce tarafların anlatımları da birbirine dönmeye başladı. Nezih Şehnaz'ı işaret etti, Şehnaz ise Nezih'i. Yani yıllarca dışarıya kapalı kalan hikaye DNA raporundan sonra kendi içinde çatlamaya başladı. Ama tam her şey yoluna girdi derken beklenmedik bir şey oldu. DNA raporundan sonra dosya yeniden hareketlendi. Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Özcan tutuklandı. Fakat tabii ki de süreç burada bitmedi. Yaklaşık 6 ay sonra 12 Nisan 2021'deki ikinci duruşmada her iki sanık da tahliye edildi. Mahkeme delillerin büyük ölçüde toplandığını belirterek adli kontrol kararı verdi. Handan Yılmazer için bu ikinci büyük yıkımdı. Yıllar sonra gelen umut daha dava bitmeden
yeniden sarsılmıştı. Ama asıl şok henüz gelmemişti. İddianame bütün çelişkileri tek tek sıralıyor. Kapı ve pencerede zorlama yok. Kapı aralıkta anlatımıyla tanığın anahtar sesi duydum ifadesi çelişiyor. Anahtarlar olay günü yok. 11 gün sonra olay yerinde bulunuyor. Kahvaltı sofrası anlatımı fotoğraflarla ve otopsiyle uyuşmuyor. HTS kayıtları Nezih'in güzergahını doğrulamıyor. Bıçağın kesici bölümünde Nezih'e ait yoğun DNA var. Ve bir ayrıntı daha. Nezih ve Şehnaz'ın ortak çocuğu EÇ olay tarihinde henüz 6 aylıktı. Yıllar sonra yetişkin olarak tanık sıfatıyla dinlendiğinde annesinin babasına Hande'yi sen mi öldürdün diye sorduğunu, babasının da evet anlamına gelen bir cevap verdiğini öne sürdü. Fark ettiniz mi? Bu dosyada sihirli tek bir kanıt yok. Hepsi bir araya geldiğinde bir tablo oluşuyor. Peki mahkeme bu tabloyu nasıl okuyacak? Dosya İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşınıyor. Aylarca sürüyor. Savcılık sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti. Ama mahkeme suçun sabit olmadığı kanaatine vardı. Ve 30 Mayıs 2022'de karar açıklandı. Her iki sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat. 19 yıl beklemişsiniz, DNA raporunu görmüşsünüz, çelişkili ifadeleri okumuşsunuz ve mahkeme bütün bunları yeterli bulmuyor. Handan Yılmazer için tarifsiz bir yıkımdı bu. Ama pes etmedi. Kararı istinafa taşıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da itiraz etti. Ve bu kez her şey değişti. 8 Temmuz 2024. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin beraat kararını hukuka uygun bulmuyor. Bu nedenle dosya yeniden ele alınıyor. Nezih Çinkitaş alt soydan akrabayı kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılıyor, duruşmadaki tutumu dikkate alınarak ceza müebbet hapse çevriliyor. Şehnaz Özcan yönünden ise beraat devam ediyor. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Dairesi'nin kararıyla birlikte Nezih Çinkitaş yönünden mahkumiyet kuruluyor. Ancak dosya temize gittiği için hüküm henüz kesinleşmiyor. Ve inanılmaz bir detay. Nezih Çinkitaş hakkında tutuklama kararı verilmiyor. Yurt dışına çıkış yasağı ve İstanbul'u terk etmeme şeklinde adli kontrol uygulanıyor. Bir baba kızını öldürmekten müebbet hapis cezası alıyor ama cezaevine girmiyor. Peki Yargıtay bu duruma ne diyecek? Dosya Yargıtay'a taşınıyor. Yargıtay 1. Ceza Dairesi 1 Nisan 2026'da kararını açıklıyor. Nezih Çinkitaş hakkındaki müebbet hapis cezası oy birliğiyle onanıyor. 13 Mayıs 2026'da dosyanın kapandığı duyuruluyor. Yargıtay'ın onadığı karara göre eylemin Nezih tarafından kasten gerçekleştirildiği kabul edildi. Ancak canavarca hisli öldürme nitelendirmesi için yeterli kesin kanıt bulunmadığını belirtti. Şehnaz Özcan hakkında ise şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği beraat kesinleşti. 25 yıl sonra karar kesinleşti ama konu burada kapanmadı. Kararın kesinleşmesiyle bu artık bir infaz sürecine dönüştü. 22 Mayıs 2026'da İstanbul Asayiş Şube ekipleri Nezih'i Kadıköy Göztepe'deki evinde yakalıyor. Emniyette 7 saat sorgulanıyor, 14 sayfa ifade veriyor. 20'den fazla kişi yeniden dinleniyor. Adliyeye sevk edilirken kameraların karşısında ben bir şey yapmadım diyor. İtiraf edecek bir şey yok diyor. Ama bu kez cevap onun cümlesinden gelmiyor. Cevap Yargıtay'dan geldi. DNA'dan geldi. 11 gün sonra bulunan anahtarlardan geldi. Tanığın duyduğu anahtar sesinden, HTS kayıtlarındaki sinyallerden geldi. 25 yıl sonra Nezih Çinkitaş cezaevine gönderiliyor. Ama bu dosyada hala cevap bekleyen sorular var. Yargıtay'ın onadığı karara göre Hande'yi öldüren kişi babası Nezih Çinkitaş'tı. Bıçaktaki DNA, çelişkili ifadeler, sahnelenmiş olay yeri ve tanık beyanları bu sonucu doğurdu. Yargıtay, Nezih Çinkitaş yönünden mahkumiyeti kesinleştirdi. Ama canavarca hisle öldürme nitelendirmesi için yeterli, kesin kanıt bulunmadığını belirtti. Şehnaz Özcan hakkında ise şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği beraat kesinleşti. Ama hala cevap bekleyen 3 soru var. Birincisi, Hande 1 Ocak 2001'de annesine ve yakınlarına ne anlatacaktı? Çok önemli şeyler neydi? İkincisi, avuçlara yerleştirilen saç telleri planlı mıydı yoksa panikle yapılmış bir düzenleme miydi? Üçüncüsü, 12 yaşına bile basmamış bir çocuk kendi evinde, kendi odasında öldürülürken arkasında nasıl bu kadar sessiz bir olay yeri bırakabildi? Bazı cinayetler failin kaçmasıyla değil,
delillerin zamanında konuşmamasıyla karanlıkta kalır. Hande Çinkitaş dosyası da tam olarak böyleydi. Bir çocuğun avucuna yerleştirilen saç telleri gerçeği saklamaya yetmedi. 11 gün sonra bulunan anahtarlar soruları susturmadı. Kapı aralıktı cümlesi tanık beyanlarının önüne geçemedi. Ve bıçak 19 yıl sonra konuştu. Hande 12 yaşına bile basmamış bir çocuktu. Doğduğu günü 23 Nisan'ı çok önemserdi. Hayvanları çok severdi. Sokaktaki köpeklere harçlığıyla yiyecek alırdı. Sarılmayı, sevmeyi, annesine sokulmayı çok severdi. Hayatı 2001'de kendi odasında elinden alındı. Bazen bir dosyayı çözen şey büyük bir itiraf değildir. Bazen bir bidon, bir anahtar, bir saç teli ve yıllarca adli emanette saklanan bir bıçak yeter. Hande Çinkitaş dosyasında gerçek yıllarca kaybolmadı. Sadece konuşacağı günü bekledi. Bugünkü dosyamız bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Umarım Çağla Tuğaltay dosyasında da bir an önce her şey netleşir. Kendinize çok iyi bakın.